images that you're taking right now is going to be huge. Yani şu anda bu çektiğiniz videoların kalitesi ve mülklerin fotoğraflarının kalitesi gerçekten çok önemli olacak. Make sure that we're dedicating enough resources to actually make those things successful for us. Yani bu yaptığınız işlerin düzgün ve kaliteli olması konusunda her türlü kaynağı lütfen değerlendirin. And one really big one. Don't Ve stop advertising now. şu andaki söyleyeceğim aslında en büyük bombalardan bir tanesi. Lütfen pazarlama faaliyetlerini durdurmayın. It may even be cheaper. Yani hatta pazarlama faaliyetleriniz daha makul fiyatlara gelmiş bile olabilir bu dönemde. And again, anything you can do around video in this time frame will be a big benefit for you in your advertising. Tekrar söylemek istiyorum. Bu pazarlama faaliyetlerinizde videoyu kullanmanız gerçekten sizin için en faydalı olan şeylerden bir tanesi olacaktır. You know, this crisis really heightened the challenges that people have with their own money, with their own revenues. Bu dönem insanların işte gelirleriyle ilgili olarak çok büyük zorluklar yaşayacağı da bir dönem aynı zamanda. Many times in this industry, we have people who don't properly save their money. They make a lot of money one month and then they spend it all. Bizim sektörümüzde gerçekten çok sık karşılaşılan bir şey. Bu işte gayrimenkul danışmanlarının ya da işte emlak profesyonellerinin bir ay çok iyi para kazanıp bir sonraki ay para kazanamaması. Ancak çok iyi para kazandıkları dönemde de herhangi bir yatırım yapmamaları ya da biriktirmemeleri. You should be stressing with all of your people. Agents stress with your families. Brokers stress with your agents. You have to work on a budget. And you have to have a savings plan. Brokerlar bu konuda gayrimenkul danışmanlarıyla, gayrimenkul danışmanları ise aileleriyle mutlaka bu konuda çalışmalı ve bir takım birikim planları oluşturmalılar kendilerine. So as we emerge from this, create a savings plan in case something like this should happen again, any type of downturn in the market, so that it makes it personally easier for your family to survive. Yani bu iş bittikten sonra lütfen kendinize bir takım birikim planları yapın. Tekrar bunun gibi gerilemeler yaşamak durumunda kalabiliriz tekrar ilerleyen yıllarda ya da günlerde. And so I'll end my last point with the question that most people are asking right now. Ve şu anda herkesin en fazla sorduğu soruya cevap vermek istiyorum aslında. Bu konudaki fikirlerimi paylaşmak istiyorum. What is pricing going to look like, and how many transactions are going to happen once this virus is over? Virüs krizi bittikten sonra işlem hacimleri nasıl olacak? İşlem adetleri artacak mı? Fiyatlar nasıl olacak? So, my personal opinion is, I believe that pricing is probably going to remain about the same as it was before the virus. Bence fiyatlar aynı seviyede kalacak virüsten öncekiyle. Because I think that we're going to have more inventory, we're going to have more houses coming onto the market that we're going to be selling. So I think inventory will increase. Çünkü bu süre içerisinde because the sales are stopped for now, that's why. Yeah. Çünkü şu anda biraz satışlar durgun olması dolayısıyla pazardaki mülk sayısı artacak. Dolayısıyla stok arttığı için fiyatlarda herhangi bir yükselme olmaksızın virüs krizi önceki fiyatlarda kalacak. But I think the number of transactions is going to grow dramatically. Ancak işlem adetleri inanılmaz derecede artacak. There is a large amount of pent-up demand right now that's going to be moving into. Bütün talepler üst üste ekleniyor şekilde bir yerde bekliyor. And at the same time, I think we're going to have a lot of people revisiting how they actually live and want to alter that process going forward. Ve aynı zamanda insanlar şu andaki yaşam stillerini tekrar bir gözden geçirecekler ve hayatlarında yenilikler isteyecekler. So I think it'll have a lot of people creating a lot of movement in where they live. So there'll be a lot more transactions. Dolayısıyla insanlar şu anda yaşamakta oldukları yerlerden taşınmak isteyecekler.
So the biggest challenge is pricing, I think, will remain the same, but I think there's going to be a lot more transactions. Yani ben fiyatların aynı seviyelerde kalacağını öngörüyorum. Ancak işlem adetleri artacak. Ciddi bir artış olacak işlem adetlerinde. And that's why being prepared now is so important. O yüzden şu anda hazırlık sürecini tamamlamak gerçekten çok önemli. Spending the time on your knowledge and how you do your presentations, how you do your craft is so important. Bilgilerinizi güncellemeniz için, sunumlarınızı nasıl yaptığınızı bir gözden geçirmeniz, onları iyileştirmeniz için çok iyi bir zaman. As a country, you guys have always done such a good job with having being visible and being out in the communities. Siz ülke olarak işte belirgin olmak konusunda, kendinizi belli etmek konusunda, bulunduğunuz bölgelerde hani ben buradayım demek konusunda son derece iyisiniz. Bu konuda harika işler çıkarıyorsunuz gözlemlediğim kadarıyla. And as much as that's possible, they still should see you around. Yani şu anda da mümkün mertebe yine kendinizi göstermeye çalışın. People will remember how you reacted through this crisis. Çünkü insanlar And sizin bu krize nasıl tepki verdiğinizi, reaksiyonlarınızın nasıl olduğunu hatırlayacaklar. And I think that they will be ready to work with the people who they see as being good people through this virus situation. Ve insanlar bu dönemde iyi olduklarına inandıkları kişilerle beraber çalışmak isteyecekler kriz bittiğinde. So I would take all of these aspects and try to incorporate them within your business. Yani biraz önce bahsetmiş olduğum tüm konuları bir gözden geçirip bunları işinizin içine katmaya çalışırdım sizin yerinizde olsam. And it's extremely important for the agents and the brokers to be as together as a team as possible right now. Ve şu dönemde gayrimenkul danışmanlarıyla brokerların mümkün mertebe bir team olması, ekip olarak çalışması gerçekten çok önemli. Bu konuda You are in this. maksimum çabayı sarf etmeniz gerekiyor. You are both in this together, and Çünkü there is a siz lot of. berabersiniz. Oh, sorry. And there is a lot of knowledge within this broker network about real estate. Bu işte brokerlarınızla berabersiniz. Herkes aynı şekilde ve brokerlarda inanılmaz derecede bilgi var. Dolayısıyla bu bilgilerden faydalanmak, network'ten faydalanmak bu dönemde çok önemli. Utilize that knowledge as much as you can. Yani bu bilgileri hali hazırda olan bilgileri mümkün mertebe kullanmaya çalışın, onları almaya çalışın. So Senem, with that, do you want to open it up to some questions if people have? Sorularımız var mı? Soruları isterseniz chat bölümüne alalım. Sorusu olan chat bölümünden bizlere buradan ulaşabilir. If they have, they're just going to write it from the chat. Yeah, sure. What? That works. Ersel Bey'in bir sorusu geldi. Amerika'da işler nasıl gidiyor? İşlem adetleri nasıl acaba diye. How is business doing in States and how is the number of the transactions now? Pretty much I think the same as Turkey. It has slowed dramatically. Gibi, son derece yavaş, yani inanılmaz derecede yavaşladı. And mainly because every state right now has what they call a shelter in place or a stay at home. Çünkü tüm eyaletlerde evde kal kampanyası devam ediyor şu anda. So unless it was really in the pipeline to close or the transaction to happen, new transactions have been slow to happen right now. Yani yeni işlemler son derece az, yalnız hali hazırda kapanmakta olan ya da işlem sürecinde olanlar tek tek kapanıyor. Bunun dışında ciddi bir daralma söz konusu. And another question is, what do you see in the future for the real estate market? What's going to change? Yeah. So
I think it's two Pazarın things. geleceğini nasıl görüyorsunuz? Neler değişecek bu arada sorusunu sordum chatbox'tan ben. Sorry? I think it's two things. Bence iki şey olacak. The first one is I think people are going to rely more on listing information and more on the internet. So what they see on websites. İnsanlar artık internette gördüğü bilgilere, portföy bilgilerine daha çok önem verecek. Web sayfasında paylaşılanlara. Onlara And daha I, önem oh, go ahead. Sorry. Right. And the second part is I think they're going to rely heavily on doing things as virtual as possible. Ve aynı zamanda mümkün mertebe her şeyi sanal olarak yapmak isteyecekler. Sanal yer göstermeler çok daha fazla önem kazanacak. And then the last piece is I think the more proactive home sellers are at cleaning their homes, sanitizing their homes, I think it's going to make people feel more comfortable coming to see them and purchasing them. Aynı zamanda insanlar evlerin hijyeni konusunda ve evlerin temizleme konusunda çok daha hassas olacaklar bu dönemden sonra ve alıcıları da bu inanılmaz rahatlatacak şeylerden bir tanesi olacak. Halil Bey, size bırakıyorum soruların geri kalanını seçerseniz. Ben de yakalayamıyorum konuşurken aynı zamanda. Ece Düzenli Çelik sormuş. Şu an sosyal medya dışında kişisel tanıtım yapmak, broşür vesaire dağıtmak ne kadar etkili olur diye. Doing a personal advertisement right now, like using the brochures and just passing out stuff, is as effective as social media, you think now, right now? Or shall we do that? You know, I really think social media is going to be stronger. I worry about people taking things from you. Güçlü olacaktır. Sorry? I worry about people actually taking physical items right now from other people. İnsanların bir başkasından fiziksel olarak bir şeyi almak isteyeceğinden çok emin değilim. Aylin Hanım'ın bir sorusu var. İsterseniz Senem Hanım siz sorun. Pardon? Aylin Hanım'ın bir sorusu var. Siz onu sorun isterseniz tercüme yapıp. What would you advise for financial management these days? Bugünlerde finansal önlemler olarak finansımızı nasıl yönetmeliyiz şeklinde bir soru sordu Aylin Hanım. What do they do? Yeah, so you know, the biggest it's less everybody's going to say save. Like everybody's going to say, you know, try to limit expenses. Muhtemelen biriktirin. Ancak but the reality is I'm going to say you really just need to be smarter about your expenses. Ancak benim söyleyeceğim şu, gerçekte de olması gereken şu, masraflarınız konusunda dikkatli olun, daha akıllıca davranın. So I don't think that we're very far from emerging out of this crisis. So, you know, things like advertising, while I may reduce it somewhat, I wouldn't eliminate it. I try to keep it as much as possible. Obviously, I would stay away from big investments right now. Şu anda büyük yatırımlardan uzak dururum. Kesinlikle pazarlama faaliyetlerinden mümkün mertebe az ödün vermeye çalışın. Mutlaka pazarlama faaliyetleriniz devam etsin. Masraf kalemlerinden bahsettiğimiz zaman. Right. But other than that, I would go into more of a maintenance mode until we emerge from this, which should be soon. Yani bu işten çıkana kadar daha ziyade sadece sürdürülebilirlik ya da işte fix olan maliyetlerle hayatıma devam etmeye çalışırım. Altan Ercil'in bir sorusu var. Şu anda veri tabanımızdan, etki çevremizden bizi arayıp satılık veya kiralık mülküm var, ilgilenir misin demiyor diyor. Bu krizin hangi döneminde veya hangi anında bu aramaları almaya başlayacağız diye soru. Right now our database, like customer database or center of influences are not calling us and telling us that we have, like we have a property to sell, to rent, like we don't get calls. When we are going to start getting calls from the customers? Well, I mean, one thing I would tell you is we should be reaching out to those people. Bu dönemde biz onlara ulaşmalıyız. You know, proactively, we have the time right now. Phone calls are easy. Yani şu anda proaktif davranmalı, biz onlara ulaşmalıyız. Telefon açmak kolay. And the effort that I think everybody puts in right now
once this crisis, lifts, and every country has a different date, but I think we're, the U.S. had the most, and I think we're emerging from it at this point. So I think you prepare for that by actually doing the work right now. Yani şu anda biz onları aramalıyız, hazırlık sürecini başlatmalıyız. Çünkü zaten her ülkenin bu krizden çıkacağı zaman dilimi farklı dilimlerde olacak. Amerika olarak biz şu anda bunu çok yoğun bir şekilde yaşıyoruz. Ama bu zaman içerisinde elbette değişecek. Dolayısıyla her ülkenin çıkacağı dönem farklı olduğu için her ülkenin hazırlığı da farklı olmalı. It's kind of how I started, where I said practice empathy with people. Yani Reach ben out to them. başında şunu söylemiştim aslında, mutlaka empati yapın. Don't ask them for their business, but ask them how they're doing. Yani onlara işler güçler nasıl gidiyor diye sormayın. Nasılsınız, iyi misiniz, afiyette misiniz, keyfiniz nasıl diye sorun. I'll remember the people who asked me that question myself. Sorry? I'll remember the people who asked me that question myself. Bana şu dönemde bu soruyu soran insanları ileride hatırlayacağım. Arda Bey'in bir sorusu var. Arda Ganioğlu. 5 maddeyle özetlemek gerekirse süreci nasıl geçirmeliyiz diye. How shall we spend this time frame with 5 points? Just tell me in 5 points. Sure. Let me see if the first one is getting better at what we do. Yaptığımız işte daha iyi olmaya çalışarak. So that's a personal thing. Birincisi bu kişisel bir şey zaten. The next one is making sure that what we have right now is the best and has the most information humanly possible. I couldn't get it. I mean, whatever listings, whatever properties that we have right now, making sure that they have the best write-ups, they have the most information, they have the best pictures, they're the best possible. Portföylerimizle ilgili olan tüm bilgilerin son derece güncel, en iyi bilgiler, en doğru bilgiler, en detaylı bilgiler olduğundan emin olmak mümkün mertebe. Making sure that we have enough contact with our past clients. They're our best referrals. Geçmiş müşterilerimizle iletişim halinde olmak, onlarla işte referral ilişkisine girmek. And probably the biggest thing is, yes, it is much slower right now, is not falling into the challenge of working slower. Try to maintain the exact same effort right now that you would when it was busy. Şu anda işler evet çok ne yazık ki yavaşlamış vaziyette. Ancak sanki siz işleriniz hızlıykenki dönemdeki gibi aynı çabayla, aynı emeği sarf etmelisiniz işinize. Hiçbir şekilde siz kendinizde bir yavaşlama olmasına müsaade etmeyin. Sefa Kocaman bir soru sormuş. Bir saniye. Pandemi yatay planlamayı hızlandıracak. İnsanlar artık müstakil evlere mi yönlenecek? Şehir dışında izole alım artacak diyebilir miyiz? Diye bir sorusu var. After the pandemic, like people will want to move to single houses instead of living this big complex, big apartments, and they will love to, like go to countryside to isolate themselves. What do you think? I think you are definitely going to get people that will do that. Ve şehir dışına taşınmak isteyen insanlar olacak. But at the same time, I think, it's also got to be about where the work is also. Ama and how long. Zamanda işinizin nerede olduğu çok önemli bir etken. Tabii nerede yaşayacağınız konusunda. If it were me and I was owning one of those buildings that had multiple tenants, I would have an aggressive program as far as cleaning the building. Yani That's where I think. Büyük apartman dairelerinden birinde oturuyor olsaydım şayet, ilk yapacağım şey o apartmanın hızla temizlenmesini sağlamak ya da bu konuda çabada bulunmak olurdu. Kolaben Kar ofisimizin brokerı Vedat Karkın, bundan sonra iş yapış biçimimizde köklü bir değişim olacak mı diye bir soru sormuş. After the pandemic, our business model, how we do our job, will change dramatically, you think? No, I think it's going to be. I don't think it's going to change dramatically, but I think it will change. Çok büyük değişiklikler olmamakla beraber evet değişimler olacak. One person actually was posting a question about virtual tours can be expensive to put together.
Sanal turları oluşturmak biraz pahalı bir şey dedi chatbox'tan bir kişi. And they were thinking about doing a digital open house where they actually went through the home at a certain time. Love that idea. Ben şu fikri çok seviyorum aslında. Dijital open house'lar. Bir kişi işte eve gidip belirli bir saat diliminde evi göstermesi. So I think you're going to see more things like that are Bu going to be happening. şeyler artacak bana kalırsa. It's really about the same thing we've been doing, but I think you're going to see more of a virtual aspect to it. Yani bizim yaptığımız iş çok fazla değişmeyecek. Ancak işte iş yapış biçimlerinde daha ziyade sanal, online imkanlara yöneliyor olacağız. But if I were doing that, I would actually record it so that I would have the virtual tour. So I'd be doing my own virtual tour. So those Zoom open houses, I would just record them and make that my virtual tour. Yani bana kalsa ben eğer dijital bir open house yaparım ve onu kaydederim Zoom ya da diğer bir program üzerinde ve daha sonrasında da sanal yer gösterme olarak o kaydı. It also gives people an opportunity to see you as the agent and what you're like. İşte bu kişilerin yani alıcıların sizi gayrimenkul danışman olarak görmesine fayda sağlayacak, kendi kişisel reklamınızı yapmaya fayda sağlayacak bir aktivite olacaktır. So to answer your original question, I think there's going to be a bigger opportunity to do more things virtually. Yani soruya aslında cevap verecek olursam şu şekilde cevap veririm. Daha ziyade sanal aktiviteler artacak. Bir de Collabanker Artemis ofisimizden bir soru gelmiş. Covid-19'a yakalanan ekonomisi iyi olmayan gayrimenkul danışmanların işe kalmaları için bir öneriniz var mı? Another question, David, is so the agents probably talking about new agents who doesn't have like financially sufficient yet, and they are waiting for like the customers, but unfortunately they got caught by this crisis. So do you have any suggestion for those type of agents? Yeah, I mean they are actually at the worst spot of probably everybody within our operation. Şu anda herkes gerçekten çok zor zamanlar geçiriyor. Ancak işte finansal durumu iyi olmayan gayrimenkul danışmanları özellikle zorluk çekecekler. Again, I think the brokers need to work with those agents to figure out how best to help them through the process. Bu gayrimenkul danışmanlarıyla brokerları çalışmalı ve bu süreç içerisinde onlara nasıl destek olabileceklerine tekrar bir bakmalılar, gözden geçirmeliler. But a lot of it's going to come down to those agents actually taking this time to hone and get better at what they do. Ancak gayrimenkul danışmanların bu dönemde yapabileceği tek şey işte kendilerini daha da iyileştirmek adına çalışmalar yapmaları. Bunun dışında yapabilecekleri çok bir şey yok. There's probably no better time to be in it because once we emerge from this COVID issue, it's going to get busy. So it's really just a matter of getting to it. Yani çünkü işte bu Covid'den çıktığımız zaman zaten bu virüs krizinden çıktığımız zaman işler inanılmaz güzelleşecek ve hızlanacak. Önemli olan bu süreci bir şekilde atlatmayı başarabilmek, yani sektörde kalabilmek önemli. So there is another question. Okay. And so right after this crisis, the commercial real estate business will boom. What do you think? Yeah, I think the same thing's going to happen. I think Agah Bey'in sorusu sektörde en büyük hareketlik ticari ünitelerde olacak. Katılıyor musunuz sorusunu çevirdim ben. So can I get your answer again, sorry? Yeah, so I think the owners of commercial properties are going to be in the same situation as the owners of residential properties. Evet, ticari gayrimenkul pazarı da son derece hareketlenecek. Onlar da aynen konut sahipleri gibi ticari mülk sahipleri de sektörde paylarını alacaklar. And by the way, I think there's a lot of people out there right now who own a lot of commercial property that, yes, this has slowed their amount of money that they have coming in, but they're by no means hurting for money.
they'll have the ability to buy properties. Şu anda ticari gayrimenkullerle ilgili olarak ticari gayrimenkul sahipleri evet biraz para kaybediyorlar. Çünkü işler işte iyi gitmiyor perakende sektöründe ve diğer sektörlerde. Ancak ticari gayrimenkul yatırımcıları için harika fırsatlar onları bekliyor bu süreç içerisinde ve bu süreçten sonra. Another question from Cyprus. So, how will be the real estate market after this pandemic over? It's going to be seller market or buyer market? Actually, I think it's going to fall right in the middle. Bence tam ortasında olacak. I think we're just going to see more transactions, and that's why I don't think pricing is going to be impacted. I think pricing is going to remain about the same. I think there'll be more inventory, but there'll be less people doing it. So I think will be more transactions, but there'll be less people accumulating them. Biraz önce de söylemiş olduğum gibi gayrimenkul pazarında işlem sayısı artacak ve stok sayısı da artacak bu süre içerisinde. Hem alıcılar hem satıcılar son derece aktif bir şekilde pazarda yer alacak. Dolayısıyla pazarın herhangi bir yöne kayacağına dair bir öngörüm yok. Okay. And so I think we have last 5 minutes according to the schedule. And also there are, like some people saying that the prices will fall, like after the pandemic. And why do you think that the prices will remain safe? Sure. So the main reason for... Just one second, sorry. Aynı zamanda Savaş Arifoğlu Bey'in sorusunu sordum ben. Önümüzdeki süreçte fiyatların düşeceği yönünde de görüşler var. Acaba süreç sonrası fiyatlar ile ilgili konuyu biraz daha detaylandırabilir misiniz? Sorusunu sordum ve neden fiyatların aynı kalacağını açıklayacak şimdi bize. Yes, please. Yep. So, my opinion is for the pricing to really drop very dramatically, there would have to be a massive amount of inventory available that people didn't want to purchase. Şimdi benim fikrimce fiyatların inanılmaz derecede düşüş göstermesi için çok fazla stok olması lazım. I don't think we're going to get to those levels of having that much inventory, but I think we're going to have a lot of people rethinking where they live. So there'll be a lot of transactions. Stok sayısı artmayacak. Sadece stokların artmasının sebebi, yani insanların evlerini satmalarının sebeplerinden bir tanesi olarak yeni bir sebep eklenecek. Bu da insanların kendi hayat stillerini tekrar bir gözden geçirmeleri bu pandemi süresince. But I believe that the amount of people buying and selling will be more equal than just having people, too many people selling their homes. Alıcı ve satıcı sayısı bence bu dönemde nispeten eşit olacak. Sadece satıcı sayısı artmayacak. Okay. And all right, so I think you gotta go. I know. Okay. So what do you want to say for us goodbye? To say goodbye. Bu arada bir 40 dakikalık bir program yapmıştık biz arkadaşlar. Dolayısıyla David aramızdan ayrılacak. So thank you again everybody for getting on today. It's so great to see so many people. Bugün burada olduğunuz için çok teşekkür ederim. Sizleri görmek harikaydı. It's great to connect with people, especially during this virus. Bu dönemde özellikle virüs döneminde insanlarla iletişimde kalmak, sizlerle iletişimde kalmak gerçekten harika. And hopefully this crisis ends as quickly as it came upon us. Umarım bu kriz geldiği kadar çabuk biter ve gider. And we can get back to our normal business. Normal işlerimize en kısa zamanda döneriz. And I guess I'll end it with inshallah. Ve inşallahla bitirmek istiyorum. All right, thank you. Halil Bey. All right. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Gökhan Bey. So, Gökhan is on the line. You are breaking. Gökhan Bey, duyamıyoruz sizi. Sesiniz kötü. Çok sağ olsun. İyi. He says thank you Duyuyor very musunuz? much.
Ya şimdi evet. Değerli ve çok kıymetli bilgi ve he has a very bad connection as far as I understand. He says thank you very much for all this valuable information and for your time. Oh, no problem. Hiç önemli değil. Gökhan Bey O halde çok kısa herkesin de sesini açayım ben isterseniz. Onlar da kendi duygularını, düşüncelerini söylesinler. Unfortunately, we cannot comment from Mr. Tash, but I mean, everybody is on right now, so some of them want to say thank you in person. And some of them, you already know them very well and close. Your close friends are around. Thank you, everybody. Okay. Evet. Gökhan Bey, siz duyabiliyorum galiba şimdi. Ben çok teşekkür ederim. Sorusu olan varsa alalım. Akşam yine güzel bir yayınımız var. Reoloji Başkanı Ryan Schneider'la CEO'sunun bir şeyi var. Herkes, yani bütün brokerlar ve satış sektörler buna katılabiliyor. Onun dışında akşam için bizim Toros Bey yayını Mert Aydın'la David'e çok çok teşekkür ediyorum. David, thank you İnşallah very en much. kısa sürede Unfortunately, kavuşuruz. he's breaking up, and everybody sends you regards and their love, and you know, everybody wishing you safe future with your family and everything. So we'll talk later. Thank you very much again. So, all right. Thank you. okay. Bye. All right, bye-bye. Senem Hanım, ağzınıza sağlık. Teşekkür ederiz. Çok iyi bakın Sesiniz kendinize. kapalı. Teşekkür ederiz. Size de çok teşekkür ederiz. Senemciğim, Birgül ben çok teşekkür ederim. Kendine dikkat et. Mikrofonun kapalı, duymuyoruz seni. Bay bay. Şimdi açıldı mikrofonum. Rica ederim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Çok iyi bakın kendinize. İyi günler diliyorum. Teşekkürler Senem Hanım, iyi günler. Hoşçakalın. Kaleye gidiyorum. Hoşça kalın. Emeği geçenlere